Bu atölyede sanat nedir sorusuna tek bir cümleyle cevap aramak yerine, sanatın anlamının tarih boyunca nasıl değiştiğini, bir eseri okuyabilmek için dönemi, bağlamı, dili ve niyeti nasıl birlikte düşünmemiz gerektiğini ele alıyoruz. Amaç, ilk dönemlerden çağdaş sanata kadar sanatın hangi işlevlerle ortaya çıktığını görmek, sanat ve zanaat ayrımını ve bunun ne zaman kırıldığını anlamak, ikonografi, bağlam, özgürlük ve özgünlük gibi ana kavramlarla eserleri daha bilinçli yorumlayabilmektir. Sanatı tanımlamanın zor olmasının nedeni, sanatın her dönemde aynı amaçla yapılmamasıdır. Bu yüzden bir esere bakarken, bugünün gözüyle hemen hüküm vermek yerine, o gözü eserin ait olduğu döneme taşıyıp, önce oradaki bağlamda değerlendirmek gerekir. Sonra istenirse bugüne geri getirip çağdaş algıyla yeniden düşünülebilir. Ama ilk adım her zaman bağlamı keşfetmektir. İlk örnek olarak mağara duvar resimlerine bakıldığında, figürler, kompozisyon, renkler, figürlerin ilişkisi ve duvara nasıl yerleştirildikleri, hepsi o görsellerin neden oraya yapıldığıyla ilişkilidir. Bir yorumla, bilinmeyen ve tehlikeli bir doğa karşısında insanın güçlenmek için geliştirdiği bir ritüel gibi düşünülebilir. Dışarıda av, barınma, hayatta kalma ve düşmanla mücadele gibi temel kaygılar vardır. İnsan bunları görselleştirip duvara aktardığında, ritüel üzerinden gücünü sembolleştirir ve kendini daha güçlü hisseder. Burada sanat, bugünkü anlamıyla bireysel yaratıcılıktan çok korunma, güç ve ritüel ihtiyacına bağlı bir işlev üstlenir. Mısır'da sanatın işlevi daha da çerçeveli ve kapalı bir düzen içinde görünür. Amaç yaratıcılığı yüceltmek, sanatçıyı ödüllendirmek ya da eseri biricik kılmak değildir. Ana hedef kutsal olanı, dini siyasi değerleri ve iktidarı ölümsüzleştirmektir. Ölümsüzlük fikri belirleyicidir. Firavunlar, tanrılar, mezarlar, piramitler ve lahitler kalıcılığı vurgular. Sanatın iktidarı sarsabilecek bir şey söylemesi tehlikelidir. Bu yüzden figürlerin şaşalı olması, belli anlatıları sürekli tekrar etmesi ve gündelik hayatın sıradan insanlarına yer vermemesi şaşırtıcı değildir. Sanatın görevi, o düzenin kutsal siyasi yapısını sağlamlaştırmaktır. Benzer biçimde Batı'da da uzun süre resim ve görsel anlatı, büyük ölçüde kutsal, dini ya da siyasi olanı vurgulamak için kullanılır. Gotik dönemde, Bizans duvar resimlerinde ve erken dönemlerde, resmin içinde kutsal metinden alıntılar ya da mitolojik anlatımlar görülür. Güncel yaşam sahneleri azdır. Bir kadın figürü Meryem, kucağındaki bebek İsa, haleli figürler kutsal kişiler, kanatlı figürler melekler olarak okunur. Bu dönemlerde sanatın amacı nettir ve tanımlı bir işleve sahiptir. Burada iki kavram önemlidir. İçkin ve aşkın. Kendinden öte bir amacı varsa buna aşkın, kurallarla ve sistematik biçimde yapılması bekleniyorsa buna içkin denebilir. Erken dönem sanat tarihinde, Mısır'da ve arkaik Yunan Roma'da sanat çoğu zaman içkin bir çerçevede ele alınır. Çünkü bir dil, bir sistem ve doğru yapma biçimi vardır. Bu noktada ikonografi devreye girer. Eğer belirli imgeler belirli anlamları sürekli ve tutarlı biçimde taşıyorsa, burada ikonografi vardır. Mısır sanatı bunun güçlü örneklerinden biridir. Tanrılar, iktidar ve ritüeller, imgeler ve semboller üzerinden okunabilir bir dil kurar. Sanatı okumak, yüzeyde görülen sembolleri, imgeleri ve bağlam içindeki karşılıklarını çözmeyi gerektirir. İkonografi sadece tarihsel dönemlere ait olmak zorunda değildir. Bir sanatçının kendi ikonografisi de olabilir. Çağdaş sanatta bir sanatçının her işinde tekrar eden bir öğe, örneğin her resimde bir balon, yalnızca bir nesne değil, sanatçının dili içinde başka bir şeye karşılık gelebilir. Bunu anlamak için sanatçının üretimini okumak, işler arasındaki bağı kurmak gerekir. Tekrar eden öğe, takıntıdan öte bir söylem dili ve sembolik bir sistemdir. Sanatta üst dil, yüzeydeki sembolleri okuyabilmekle ilgilidir. Ancak okumak tek başına yetmez, yorumlamak da gerekir. Eleştiri ve kuramsal çerçeve devreye girdiğinde okuma daha anlamlı ve derin hale gelir. Mısır örneğinde üsluptan ya da sanatçının kişisel tavrından söz etmek zordur. Çünkü üretim reçetelidir. Zanaatkâra bir tarif gelir. Figürün boyutu, kıyafeti, semboller. Üretim buna göre yapılır. Özgün üslup beklenmez, hatta riskli olabilir. Bu yüzden erken dönemlerde aidiyet, bağlılık ve işlev sanatın tanımında belirleyici yer tutar. Buradan sanat ve zanaat ayrımına gelinir. Reçeteye bağlı, kuralları dışarıdan belirlenmiş, kişisel özgün fikrin bastırıldığı üretim zanaat karakteri taşır. Sanatçının kendi varlığını daha güçlü biçimde ortaya koyduğu alanın belirginleşmesi, kabaca 1500'lü yıllarda, özellikle yüksek Rönesans döneminde güçlenir. Antik Yunan ve Roma'da heykel ve mimarlık öne çıkar.
Zanaatkarların statüsü görece iyidir. Resim tarafı ise taşınabilir resim teknolojileri gelişene kadar bugünkü anlamda yaygın ve kalıcı değildir. Duvar resmi vardır ama teknik zorluklar ve kalıcılık meseleleri belirgindir. Sanatın felsefi tanımlarında klasik tartışma taklit mimesis üzerinden yürür. Platon'un resme mesafeli yaklaşımında resmin kopya olduğu fikri vardır. Masanın resmi işlevi sağlamaz. Aristo ile birlikte yansıtma tartışması çeşitlenir. Sanat görüngüyü, özü, ideali yansıtabilir. İdealize tanrı figürleri, bu ideal olanı yansıtma fikrine örnek verilebilir. Bu tanımlar sanatın bir yönünü yakalar ama tek başına tamamını kapsamaz. Sanatçı belli bir dönemden sonra kendi üslubunu daha görünür biçimde işin içine koyar. Katarsis arınma burada önemlidir. Sanat kişide boşalma ve arınma etkisi yaratabilir. Bazen bu, yoğun bir deneyimin ardından gelen rahatlama ve dönüşüm hissi gibi düşünülebilir. Sanatı daha düz bir çerçevede de tanımlamak mümkündür. İnsan beyninin ürettiği soyut düşünce ve duyguların, insan eliyle tekniklerle somut nesnelere aktarılması. Eğer süreç kurallara sıkı sıkıya bağlıysa, gelenek ve bağlılık baskınsa, bu daha çok zanaat karakteri taşır. Tekniklerin sanatçının kişisel üretimiyle gelişebildiği yerde, özgün yöntemler belirir. Leonardo'nun anatomik gözlemleri, sfumato gibi bir tekniği geliştirmesi buna örnektir. Mısır duvar resminde ise teknik ve kurallar hazırdır, reçete vardır. Çağdaş sanata yaklaşırken temel soru şudur: her insan eliyle ve düşüncesiyle yapılan iş sanat mıdır? Hangi ürünleri sanat eseri olarak değerlendiririz? Pisuvar sanat eseri olabilir mi? Gibi sorular bu tartışmanın merkezine yerleşir. Estetik de burada devreye girer. Güzellik düşüncesi sürekli gündemdedir. Ancak çağdaş sanatta estetik normların ciddi biçimde sarsıldığı görülür. Yüksek Rönesans'la birlikte sanatçının özerkliği daha görünür hale gelir. Sanatçı yalnızca verilen listeyi uygulamak istemez. Yorum katma ve ifade kurma iddiası güçlenir. Özgürlük ve özgünlük iki ana koşul olarak belirir. Özgür olmadığında üretim zorlaşır. Özgün olmadığında tekrar başlar. Tekrar eden işler zanaat olabilir. Özgün söylem kurmadıkça sanat olarak tartışılması zorlaşır. Gotik ve erken Rönesans'ta içerik çoğunlukla din, mitoloji ve ahlak çerçevesindedir. Yüksek Rönesans'a doğru bu çerçeve kırılmaya başlar. Sanatçının özerk dili güçlenir. Daha insani ve gündelik temalara yönelim artar. Ressamların büyük figürler olarak tarihe yazılması da bu dönemde belirginleşir. Örneğin, Vasari'nin ressamları sanatçı olarak ayrı bir yere yerleştiren yaklaşımı. Estetik deneyim dönemlere göre değişir. Rönesans estetiği ile barok estetiği farklıdır. Çağdaş sanatta estetik normların yeri daha başka bir noktaya kayar. Sanatın deha ve alan açma ile ilişkisi de önemlidir. Yalnızca bireysel yetenek değil, ona zaman, imkan ve özgürlük sağlayan bir çevre de belirleyicidir. 1800'lerin sonlarına doğru modernizm güçlü bir kırılma yaratır. Resmin konusu ve resme bakış kökten değişir. Resim yalnızca kutsalı anlatmak zorunda değildir. Gündelik hayatı, bireyin iç dünyasını, yeni görme biçimlerini anlatabilir. Modernizm içinde farklı üsluplar ve temalar görülür. Bu genişlik modernizmin tarihsel ve düşünsel kapsamını hatırlatır. Modernizm sonrasında, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası, sınırlar yıkılır, formlar parçalanır, soyutlama ve deneysel arayışlar artar, güzel anlatım zorunluluğu azalır. Aynı tema, örneğin Papa figürü, farklı dönemlerde bambaşka dillerle işlenebilir. Bu farkı anlamak için bağlam şarttır. Çağdaş sanatta bağlamın önemi daha da artar. Sanat nesnesi gündelik nesnelerle iç içe geçer. Bir nesnenin bağlamından koparılıp yeni bir düşünme alanına taşınması, onu gündelik nesne olmaktan çıkarıp sanat nesnesine dönüştürebilir. Bazen nesneye fiziksel olarak hiçbir müdahale yapılmadan yalnızca bağlam değişir. Postmodernizm, modernizm sonrası dönemi işaret eder. Bu başlık altında pek çok hareket ve düşünme pratiği vardır. 1945 sonrası yıkımın etkisiyle sanat nesnesi nedir sorusuna farklı cevaplar üretilir. Bu noktada sanatçının dili ve ikonografisini çözmek önem kazanır. İkonografi yalnızca semboller değil, sanatçının derdi, tavrı, sürekli geri döndüğü meseleler, üslubu ve tarzı da olabilir. Kavramsal sanat, nesneyi bağlamından koparıp düşünceyi öne çıkarır. Sanat dili nedir sorusunu tırmalar. Nesne, görsel ve tanım bir araya geldiğinde hangisi gerçek nesnedir sorusu belirir. Sanatçı sıradan nesneyle bir yapı bozum pratiği kurar ve izleyiciyi düşünmeye zorlar. Çağdaş sanata yönelik bu çöp mü? Bunu ben de yaparım tepkileri bu bağlamda okunabilir. Burada kritik soru şudur: satılan şey nesne mi, düşünce mi? Nesne fiziksel olarak tekrar üretilebilir.
Ama tartışmanın odağında çoğu zaman jestin kurduğu fikir ve bağlam bulunur. Benzer biçimde kimi üretimler fiziksel olarak herkes tarafından yapılabilir görünse de, üretimin bağlamı sanatçının kişisel tarihi, takıntıları, içsel süreçleri anlamı belirler. Katarsis kavramı çağdaş üretimde de güçlü bir açıklama çerçevesi sunar. Son olarak farklı dönemlerde yapılmış sanat tanımlarının çeşitliliği şunu gösterir. Sanatın tanımı, onu üreten dönemin ve zihniyetin bir yansımasıdır. Bu yüzden bir eseri okurken göz metaforu kritiktir. O gözü döneme taşıyıp bağlamda düşünmek, sonra bugüne geri getirip yeniden değerlendirmek gerekir. Kapanış olarak pratik öneriler şunlardır. Her müzeye gitmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden çevrim içi içerikler çok işe yarar. Bazı büyük müzelerin 360 derece sanal turları uzaktan izlemek için iyi bir yöntemdir. Bazı müzeler güncel sergiler için dijital içerikler de açar. Bunları takip edebilirsin.